Onun öldüğüne sevindim. Çünkü rahatladım. Kurtulduğuma çok Kişiden Beni evden kurtulduğuma atar. Ben çok dışarıda kal. Beni evden atar. Çok nefret ediyordum. Crime Stalker. Sarsıcı olaylar. Bu videoda sizi bir ailenin içinde sessizce büyüyen acının nasıl geri dönülmez bir sona dönüştüğüne tanık olmaya davet ediyorum. Sevginin yerini öfkenin aldığı, şiddetin sessizlikle örtüldüğü bu hikayede ne yazık ki son durak bir cinayet oluyor. Şeytani bir plan kurmuşlardı. Kurbanları belliydi. Kendi babaları. karar verdi. Babasını öldürmeye. Yıllarca biriktirdikleri kin ve nefretle inanılmaz bir soğukkanlılıkla harekete geçtiler. Tuzak çoktan kurulmuştu. Boynunu çıktıktan sonra çırpındı. Onun öldüğüne sevindim. Yer. Çatalca Adliyesi. Mahkeme koridorları bu kez tüyler ürperten bir olayın zanlılarına ev sahipliği yapıyordu. Jandarmaların arasında yürüyen iki genç, korkunç bir cinayetin sanıkları olarak adliyeye getirilmişti. O gençlerden biri 17 yaşındaki Serkan Gürsoy'du. Suçu duyan herkesi dehşete düşürecek cinstendi. İddialara göre Serkan öz babasını öldürmüştü. En çarpıcı detay ise adliyeye getirilirken kameraya gülümsemesiydi. Giden bir babanın ardından arkasında kahkaha atan bir evlat kalmıştı. Serkan bu suçu tek başına işlememişti. Yanındaki diğer genç 19 yaşındaki Şenol Beyaz aynı zamanda Serkan'ın en yakın arkadaşıydı. Şenol bu vahşi cinayete isteyerek ortak olmuştu. Arkadaş hatrı uğruna işlenen bu kan dondurucu olayda Şenol'un soğukkanlılığı dikkatlerden kaçmıyordu. Serkan o sırada el freni çekti. Ben hemen boynuna taktım ipi. Mahkeme koridorunun diğer ucunda ise bir aile oturmaktaydı. Özellikle iki bayan endişeli bir şekilde bekliyordu. Onlar da işlenen cinayetin suç ortağıydı ve adalete hesap vermeye gelmişlerdi. Adı Ganimet Gürsoy. 4 çocuk annesi Ganimet Gürsoy. Öldürülen Süleyman Gürsoy'un karısıydı. Tek isteğinin kocasının ölümünü görmek olduğunu ve cinayetten mutluluk duyduğunu söylüyordu. Bu kişiden kurtulduğuma çok seviniyorum. Adı Şükran Gürsoy, 20 yaşında, ailenin en büyük kızıydı ve babasına karşı içi yıllardır biriken kinle doluydu. Öfkesini artık saklamıyordu. Öldürülen adam onun babasıydı ama gözlerinde en ufak bir pişmanlık yoktu. Evet. Çok nefret ediyordum. Korkunç bir işe kalkışan anne ve çocukları şimdi cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkacaktı. Peki bir kadın yıllarını aynı yastığa baş koyduğu kocasının ölümünü neden isterdi? Ve bir evlat kendisini büyüten babasını nasıl gözünü kırpmadan öldürebilirdi? Bu soruların cevapları bizi yavaş yavaş hüzün ve karanlıkla örülü bir hikayenin içine çekiyordu. Bir zamanlar birbirlerini severek evlenen Gürsoy çifti yıllar içinde mutluluğunu kaybetmiş, yerini şiddet, baskı ve korkuya bırakmıştı. Süleyman Gürsoy, aşırı kıskanç bir adamdı. Eşi Ayten Hanım'ı dış dünyaya kapatmış, onu 4 çocuğuyla birlikte adeta evin içine hapsetmişti. Yıllar süren bu baskı ortamı sonunda bütün aileyi geri dönüşü olmayan bir sona sürükleyecekti. Çok kıskançtı ilk zamanlar. Ailemden tamamen soyutlamıştı beni. Annemi, babamı, sülalemi hiç kimseyi tanıtmamıştı bana. Yani çok zor bir hayatım vardı. Hep sabrediyordum. 4 tane yavrum peş peşe oldu. Kendi isteğiyle oldu onun. Yani çok çocuğa boğacak ki beni hiçbir tarafa kıpırdamayayım. Baba Süleyman Gürsoy taksicilik yapıyordu. Geceleri direksiyon başındaydı, gündüzleri ise evde dinlenmeye çalışıyordu. Ancak evde geçen saatler huzurdan çok kavgayla doluydu. Süleyman Gürsoy özellikle çocuklarıyla sık sık tartışıyor, öfkesini kontrol edemiyordu. Bir gün en küçük oğlu Serkan ile yaşadığı tartışma kontrolden çıktı. Süleyman eline bıçağı alarak oğlunu kovalamaya başladı. O an sadece fiziksel bir saldırı değil, aynı zamanda bir baba-oğul ilişkisinin tamamen koptuğu andı. Ve Serkan o gün evden kovuldu. İşte o andan itibaren Serkan'ın içinde babasına karşı yavaş yavaş büyüyen bir kin tohumu filizlenmeye başladı.
Bu kin zamanla nefrete, nefret ise akıl almaz bir sona dönüşecekti. Babam hepimizi döverdi zaten. Yani babamda ufaktan sinirsel hastalık vardı. Beni evden atardı. Ben çok dışarıda kaldım. Taksicilik yapan baba Süleyman Gürsoy bir süre sonra ciddi bir hastalık geçirdi. Artık eskisi gibi çalışamıyor, çoğu zaman evde oturuyordu. Bu durum aile üzerindeki yükü daha da artırmıştı. Evin geçimini sağlamak artık eşi ve çocuklarına kalmıştı. Her biri farklı işlerde çalışıyor, kazandıkları parayı ay başlarında getirip babalarına teslim ediyorlardı. Ancak bu fedakarlıklara rağmen Süleyman Gürsoy hala memnun değildi. İddialara göre çocuklarını sık sık dövüyor, kızlarının dışarı çıkmasına izin vermiyor. Onlara adeta bir hapis hayatı yaşatıyordu. Evdeki hava her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Sessizlik artık huzurun değil, korkunun sesi haline geliyordu. Doğru düz bir gün göstermedi bana. Bu İstanbul'da oturuyorum, hiçbir yer bilmiyorum. Evdeki huzursuzluk artık dayanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Aile üyeleri arasında sessizce büyüyen bir öfke, özellikle de babaya karşı beslenen bir kin giderek derinleşiyordu. Ancak bu karanlık atmosferin içinde tek bir istisna vardı. Ailenin en küçük kızı Şenay. Şenay, babası Süleyman Gürsoy ile diğer kardeşlerinden farklı olarak iyi anlaşıyor, onunla sık sık oturup sohbet ediyordu. Sessiz, anlayışlı ve sevecen yapısıyla babasının gözüne girmeyi başarmıştı. Süleyman Gürsoy da tüm ailesi arasında en çok Şenay'a değer veriyor, belki de içindeki sevgiyi yalnızca ona gösterebiliyordu. Ama bu bile aile içindeki gerginliği dindirmeye yetmeyecekti. Babam ailede en çok, evin en küçüğü ben olduğum için bana daha çok sevgi gösterirdi ve ailede bazı yapılan yanlışlıklardan dolayı gelip bana söyleyeceksin diye yetki vermişti. Gece yarısı ev korkunç bir gürültüyle sarsıldı. Uykularından fırlayan çocuklar salona koştuklarında dehşet verici bir manzarayla karşılaştılar. Babaları annelerini yerde sürüklüyor, öfkeyle dövüyordu. Gözyaşları içinde dona kalan çocuklar hemen araya girip annelerini babalarının elinden zorla kurtardı. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. O gece bu ailenin kaderi geri dönülmez şekilde değişti. Ölmeden bir hafta önceydi, bardağı taşıran son damla. Beni çok kötü dövdü. Ama çok çok kötü dövdü yani. Dövülme nedeni ise bir kadın ve bir anne için utanç vericiydi. Nedeni nasıl söylenir? Birlikte olduğumuz zaman ters ilişkide bulunmak istedi. Ben buna karşı koydum. Anne bu durum karşısında çocuklarının yüzüne bakamaz olmuştu. Yavrum tamam kavga ettik babanla falan ama ben her şeyi duydum, ettim deyince çocuk zaten yüzüne bakamıyorum, ben utanmıştım. Olaydan sonra genç Serkan babasına karşı büyük bir kin duymaya başlamıştı. Olan olayları can dostum dediği arkadaşı Şenol'a anlatıyordu. Anlatılanlar bir genç olarak Şenol'a çok ters gelmeye başlamıştı. Yap, ne yaparsan yap, para getir. Durmayın böyle, kızlarını da satacağım falan diye bana anlatmaya başlamıştı o zaman. Olayın gerisinde anlatmaya başlamıştı. Lan böyle baba öldürülür dedim ben de. Ben de olsam yerinde babam böyle yapsa ben de öldürürüm dedim o sırada. O sırada aile fertleri bu hayattan iyice bezmiş, artık bir çıkış yolu arar hale gelmişti. Korkunç, son adım adım yaklaşırken anne ve çocukların yaşadıkları çekilmez bir hale almıştı. Bir gece oturup bu durumdan nasıl kurtulabileceklerini konuşmaya başladılar. Ve o gece Serkan babasını öldürmeye karar verdi. Düşüncesini ailesiyle paylaştığında annesi, kız kardeşi ve arkadaşı Şenol bu korkunç kararı onayladı. Ama önlerinde tek bir engel vardı. Küçük kardeş Şenay. Bu karardan haberdar olması tüm planı bozabilirdi. Bu engeli aşma görevi Şükran Gürsoy'a düşmüştü. Şenay'ın bir rahatsızlığı vardı ve o gece Şükran ona kendi ilaçları yerine 2 adet uyku hapı verdi. Kardeşim olayı duyduğu zaman bunalıma girip yani bizi engelleyebilirdi. Ben de onu engellemesin diye 2 tane hap vermiştim. Uyuması için. Kendileri için en büyük engel olan Şenay'ın da uyutulmasının ardından hazırladıkları korkunç tuzağın ayrıntılarını konuşmaya başladılar.
Serkan babasını tek başına öldürebileceğini söylüyordu ama annesi kocasının çok güçlü olduğunu, bu işi tek başına yapmasının mümkün olmadığını anlatmıştı. Bu plana beni davet ettiler. Yani çocuklar bana söylemek, yani beni arkalarında hissetmek istediler herhalde. Ben zor olur dedim, güçlü kuvvetli, başaramazsınız çocuğum. Yani olmaz. O sırada konuşulanları dikkatle dinleyen Serkan'ın arkadaşı Şenol birden ortaya atıldı. Bütün bu olaylardan çok rahatsız olduğunu, böyle bir insanın yaşamaması gerektiğini söylemişti. Sıra uygulanacak plana geldi. Serkan'la Şenol baş başa oturup baba Süleyman Gürsoy'u taksiyle dışarıya çıkarmanın bir yolunu aramaya başladılar. Köyden baban araba aldı diye söyledi bana. 250 milyon açık senet borcumuz var. Hadımköy'de akrabamız var. Oradan parayı alıp hemen geleceğiz hesabı. Her şey hazırdı artık. Kararlaştırdıkları gibi Şenol, Süleyman Gürsoy'un yanına gitmiş ve kendisini köye götürmesini rica etmişti. Dedim içeri planı anlatmaya başladım ben. Aramızda konuştuğumuz planı. Süleyman abi dedim acilen Hadımköy'e gitmem lazım dedim. Baba Süleyman Gürsoy her ne kadar yorgun olsa da çocuklarını kırmamış, onları götürmeyi kabul etmişti. O içeri gidip hazırlanırken iki genç planladıkları ölüm tuzağını son bir kez daha gözden geçiriyordu. Serkan'a anlatmaya başladı. Şu şekilde yapacağız diye. Dikiz aynasının alt tarafındaki şeyi elleyince ipi hazırla. Torpidoyu 2 kere açıp kapattığımda boğumaya tak diyor. Gençler yola çıkmadan önce dolaptan çamaşır ipi almışlardı. Şenol ipi aldıktan sonra fark edilmesin diye pantolonunun içine koymuştu. Arabaya bindiklerinde ise Şenol ipi çıkarmış ve koltuk cebine yerleştirmişti. İki genç tedirgin bir şekilde birbirlerine bakıyordu. Baba Süleyman Gürsoy neşeli bir şekilde yanındaki oğluyla sohbet ediyordu. Taksi içinde 3 kişiyle birlikte karanlıkta yol alıyordu. İki genç tekrar göz göze geldiler. Artık ölüm oyunu başlamıştı. Serkan ölüm emrinin ilk işaretini vermişti. Dikiz aynasındaki püsküle dokundu. Arka tarafta oturan Şenol ipi çıkarmıştı. Anlaştıkları gibi Şenol tuvaletinin geldiğini söyledi. Süleyman abi dedim tuvaletim geldi durabilir misin? Taksi yavaşlayıp durmuştu. Serkan ikinci emri vermişti. İşareti alan Şenol bir anda elindeki çamaşır ipini Süleyman Gürsoy'un boğazına geçirmişti. Ne olduğunu anlayamayan baba kendini arabadan atmaya kalkışmıştı. Serkan hemen arabadan aşağıya inmiş ve Süleyman Gürsoy'u tekrar arabaya sokmuştu. Şenol yeniden ipi babanın boğazına geçirip sıkmaya başlamıştı. Baba çırpınmaya başlamış. Yanında duran oğlu ise bu durum karşısında adeta dona kalmıştı. Babasının çırpındığını görünce heyecanlanmış, ipi sıkan arkadaşına yardım etmeye başlamıştı. Boynunu sıktıktan sonra çırpındı. Ellerini çırpındı. Bir ayağını kapıdan aşağı sol ayağını. Serkan hemen indi. Ayağını yine şey yaptı. İçeriye aldı. Süleyman Gürsoy oldukça güçlüydü. Bütün gücüyle kendisini boğmaya kalkan Şenol'a karşı koymaya çalışıyordu. Ama artık gücü kalmamış, bir anda koltuğa yıkılmıştı. Oğlu Serkan, babasının ölüp ölmediğini kontrol ettiğinde hala kalbinin attığını fark etmişti. Yeniden boğmaya kalkışacakları sırada dikiz aynasından bir arabanın geldiğini fark ettiler. Hemen toparlanıp aşağıya indiler. Serkan kapıya yaslanarak arabanın içinde yatan babasını saklamaya çalışıyordu. Şenol ise arabanın motor kapağını açmış bir arıza süsü vermek istemişti. Karanlığın içinden gelen araç yanlarında durdu. İki genç çocuk gergin bir şekilde olacakları bekliyordu. Arabadan inen iki kişi yanlarına yaklaşmaya başlamıştı. Serkan ve Şenol göz göze geldiler. Gelenler gençlere bir yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorduktan sonra olumsuz bir yanıt alınca son bir kez arkalarına bakıp arabaya binerek uzaklaştılar. O esnada işte araba geliyordu arka dikiz aynasından gördük. Arka lambaları falan söndürdü hemen. O esnada araba geçiyordu. Dörtlü sinyal yaktı Serkan. Ben de kaputu açtım kaputu. Hesapta arıza var hesabı. Şüphelenmesin diye. Başlarına böyle bir olay gelmesi gençleri iyice tedirgin etmişti. Serkan taksinin içine koşup babasının yaşayıp yaşamadığını kontrol etti. Yaşlı adam hala soluk alıyordu. Bunun üzerine Şenol bagaj kapağını tutmaya yarayan lastiği çıkartıp
Süleyman Gürsoy'un yanına geldi. O sırada Serkan da direksiyonun başına geçmiş arabayı çalıştırmıştı. Hızla olay yerinden uzaklaştılar. Şenol lastiği birden elinden bıraktı. Çok yorulduğunu söyleyerek Serkan'a biraz da kendisinin sıkmasını söyledi. Gözleri yaş dolu oğluna bakan baba can verirken güçlükle bir şeyler söylemek istemişti. Serkan oğlum niye dedi? En son uzunca bir yol kat ettikten sonra tekrar durmuşlardı. Serkan babasının ölüp ölmediğinden emin olmak istemişti. Artık yaşlı babanın kalbi atmıyordu. Oğlunun ellerinde can vermişti. Öldüğünden emin olduktan sonra. İki genç cesedi tutup çalılıkların içine atmışlardı. O halde öldüğüne baktık kalbine. Kalbine baktık, nabzına baktık. Öldü falan dedi. Biz korktuk ölmedi falan. Öldü. Serkan dedi öldü. Bir şey olmaz tamam dedi. Cesedi attıktan sonra daha önceden planladıkları gibi olaya bir soygun süsü vermek için Süleyman Gürsoy'un gömleğinin cebindeki paraları ve cüzdanını da aldılar. Oğlu Serkan, paranın geri kalan kısmının pantolonunun cebinde olduğunu ve onların da alınması gerektiğini söylemişti. Ama Şenol paniğe kapılmış ve bir an önce olay yerinden uzaklaşmak için arkadaşını ikaz etmişti. Hemen arabaya binerek yola koyuldular. Bıraktığımızda cüzdanın paralarını falan alacaktık. Soygun vermek için. Cebinde 750 lira vardı. Gömlek cebinde. Şuralarına baktık. Baktım ben yoktu. Arka cebine baktım yoktu. Ondan sonra orada Serkan seslendi bana. O babam iç cebine koyuyor dedi kumaşı. Kayışın iç cebinde. O anda ben korktum fazla takılmamak için. Boş ver dedim. Olay yerinden hızla uzaklaşıyorlardı. Şimdi sıra taksiyi terk edecek uygun bir yer bulmaya gelmişti. Çevrelerine bakınırken birden ileride kontrol yapan jandarma ekiplerini gördüler. Bir anda her şeyin bittiğini düşünmüşlerdi. Kontrol noktasına yaklaşan taksiyi durduran jandarma kuşkulu gözlerle gençlere bakmaya başlamıştı. Gençlerden ehliyet ve ruhsat isteyen jandarma onların tedirgin halini gördükten sonra aşağı inmelerini söylemişti. Jandarma gençlerin hemen üstlerini aramış. Bir şey bulamayınca gecenin üç ucunda ıssız bir bölgede ne aradıklarını sormuştu. Gençler babalarının arabayı kendilerine vermediğini, bu yüzden gizlice kaçırdıklarını mahzun bir tavırla anlatmışlardı. Jandarma bir daha böyle yapmamaları konusunda onları uyarıp serbest bıraktı. Bak bir daha olmasın dedi. Bu seferlik affederim dedi. Gidebilirsin. İkinci tehlikeyi de böylelikle atlatmışlardı. Kaçış devam ediyordu. Yine dikkatle etraflarına bakıyor, taksiyi terk edecek uygun bir yer arıyorlardı. Uzunca bir süre dolaştıktan sonra aradıkları yeri bulmuşlardı. Çevreyi kontrol edip arabadan inmişler, bütün kapıları ve bagajı açık bırakmışlardı. Daha sonra içeriye girip teybi sökmüşler. Olaya bir hırsızlık süsü vermeye çalışmışlardı. Eve döndüklerinde gerçekleştirdikleri korkunç olayı annelerine anlatmışlardı. Anne hem sevinmiş hem de üzülmüştü. Kişiden kurtulduğuma çok sevindim. Ama böyle olmayacaktı. Çocuğum yandı, elin çocuğu yandı. Yani bir aile tamamen yok oldu. Ertesi gün Hadımköy Yassıören yolunda Hadımköy jandarma ekipleri çalılıkların arasında bir erkek cesedi bulmuşlardı. Cesedin kimliği belirsizdi. Hemen araştırmalara başlayan jandarma, istihbarat birimleri bir soygun olayı üzerinde durmuş ama pantolon cebinde bulunan paralar soru işareti doğurmuştu. Çevre karakollarla irtibata geçilmişti. Araştırmalar sonucu Küçükköy bölgesinde terk edilmiş bir taksinin şoförü kayıp olduğu ihbarı bölge karakoluna bildirilmişti. Çalışmalarını genişleten Hadımköy Jandarma Karakolu görevlileri sonunda aileye ulaşmıştı. Ailenin kuşkulu ifadeleri sonucu soruşturmayı derinleştiren jandarma inanılmaz cinayeti ortaya çıkarmıştı. Ürperti veren itiraflar peş peşe geliyordu ve ortaya çıkan gerçekler ibret vericiydi. Şu anda ölü olmasaydı, şu anda karşıma çıksaydı belki kardeşimin arkadaşının yaptığını aynı şekilde ben yapardım. Onun öldüğüne sevindim. Çünkü rahatladım. Ben hiçbir şey paylaşamadım benimle. Sadece bir hayvan vazifesi gördüm 24 sene. Hiç insanlık, kadınlık, annelik duygularımı yaşıyorum.
Serkan üzgün görünüyordu. Tutuklanmadan evvel bir şeyler söylemek istiyordu. Hiçbir evlat yani durup dururken babasını öldürmek istemez. İfadelerle gerçekler yavaş yavaş aydınlanmaya başlamıştı. Baba Süleyman Gürsoy, aileden 3 kişinin büyük nefreti sonucu korkunç bir şekilde öldürülmüştü. Peki Süleyman Gürsoy'un diğer evlatları bu olanlar hakkında ne düşünüyordu? Ailede baba Süleyman Gürsoy'dan nefret edenlerin yanında onu gerçekten çok seven ve değer veren evlatları da vardı. Babalığının görevinin gerçekten kat kat fazlasını da yapıyordu yani. Bu inkar edilmez. Diyorum ekmeğini yedik yani. Çünkü ben babamı aşırı derece çok severdim. Ve babamı öldürüleceği akşam benim haberim yoktu, bilmiyordum. Onlar bunu daha önceden planını çok ustalıkla yapmışlar bana belli etmeden. Onlar annelerini ve kardeşlerini artık ölmüş olarak kabul ediyorlardı. Onlara bakacağımızdan çocuklara olmasın. Biz onları sildik. Rahmetli böyle bir şeyi hazmedemeyeceği için biz de onu hazmetmiyoruz. Sildik yani. Kesinlikle. Beklemesinler. Onlar da öyle canlı canlı çürüsünler orada. Hiç umurumda değil. Babalarına karşı son görevlerini yerine getirirken gözyaşlarını tutamıyorlardı. Artık yapayalnız kalmışlardı. Babaları mezarda, ailenin diğer fertleri ise cezaevindeydi. Acı ama gerçekti bu. Adalet yerini buldu. Ama vicdanlarda açılan yaralar hiç kapanmaz. Bu olay sadece bir cinayet değil, suskun kalınmış bir evin yıllarca bastırılmış çığlığının kanla yazılmış hikayesiydi. Abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.